Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda da yeni bir yüksek potansiyelli hisse ile yüksek potansiyelli hisse video serimize devam ediyoruz. Tabi her zaman ne diyoruz? Yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan sadece teknik analiz ışığında ve teknik analizimize sağladığı öngörülerle ve tecrübelerimizle paylaşıyoruz bu analizleri. Kesinlikle herhangi bir al sat tut tavsiyesi içermemektedir. Neden bunu söylüyoruz ve yatırım tavsiyesi değildir ne demek? Ben bu analizi yapıyorum. Evet, öngörülerim var, vereceğim hedefler var, fakat bu %100 gidecek olacak, kesinlikle ben alıyorum siz de alın demek değildir. Yani yatırım tavsiyesi değildirin anlamı budur. Ve bu analizini yaptığımız hisselerin bende olup olmadığını da zaten söylemiyorum ki söylersem eğer yatırım tavsiyesi olur ve spekülasyon yapmış olurum ki bu da etik değil ve zaten kanunen de yasak. Yatırım tavsiyesi vermemiz yasak. Onun için illa alın satın demiyoruz size. Bu anlamda analizlerimize devam ediyoruz. Çoğunuz videoları abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırın, abone olun. Yükleyeceğimiz her videodan anında haberdar olacaksınız. Bir de videolarımızı ilk önce YouTube'dan paylaşıyoruz. Daha sonra birkaç gün geçtikten sonra Facebook, Instagram, TikTok gibi vesaire diğer platformlarda paylaşıyoruz ki önceliğimiz zaten YouTube olacak. Ve siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de yavaş yavaş analizime başlayayım. Evet, bugünkü hissemiz Hatek yani Hatay Tekstil. Gene söyleyelim, her videoda söylememiz gereken bazı şeyler var. Sol üst köşede ve sol alt köşede hissenin adı ve kodu yazıyor. Bilmeyenler bu şekilde bilgilenmiş olsun. Tabii bizi ilk defa izleyenler varsa bu hedefleri nereden biliyorsunuz, bu potansiyelleri nereden görüyorsunuz diye soran olursa her zaman ne diyoruz? Biz bu öngörüleri teknik analizde yapıyoruz. Yani bu hedefleri, bu potansiyelleri bize teknik analiz söylüyor. Teknik analiz nedir peki? Geçmiş grafik ve verilere bakarak yeni grafik ve fiyat hareketleri hakkında öngörüde bulunmaktır teknik analiz. Teknik analiz yatırımcının psikolojik hareketlerini bize gösteriyor. Geçmişte hangi hareketleri yapıyorlarsa gelecekte de aynı hareketleri, benzer hareketleri yaptıklarından emin olabilirsiniz. Bunu da bize teknik analizi gösteriyor. Örneğin burada bir çanak kulp formasyonu var. Bu çanak kulp formasyonu bir yükseliş potansiyeli oluşturmuş. Örneğin şuradaymış daha önce. Şöyle bakalım. Bu arada bu grafik logaritmik bir grafik. Tekrar söylüyorum ki kafanız karışmasın. Diyorlar ki bu grafikler nereden geliyor? Bu potansiyeller nereden çıkıyor? Ben de diyorum ki logaritmik bir grafik bu. Yani TradingView'i açtığınız zaman sağ alt köşede bakın burada yuvarlak ikon var. Buraya tıkladığınız zaman normal yüzde, yüze endeksli ve logaritmik olarak 4 tane grafik çeşidi var. Biz logaritmik olanı kullanıyoruz. Benim için bu daha iyi. Onun için siz de bu potansiyelleri görmek için logaritmik grafiği açmak zorundasınız. Aksi takdirde nasıl yaptığımı bilmeden muhalefet yapmaya devam edersiniz. Şimdi bunun dibi 0.77'lerdeymiş ve gördüğünüz gibi şurada yani 11.82'lere kadar %1400'lük bir yükseliş potansiyeli varmış. Yani bu çanak %1400'lük bir yükseliş potansiyelini gösteriyor bize. Daha önce zaten bu yükselişi yapmış. Onun için böyle yükseliş mi olur vesaire diyenlere cevap olsun tabii ki anlayana diyelim. Her zaman ne diyoruz? Biz bu yüksek potansiyelleri, bu hedefleri teknik analizde biliyoruz. Teknik analiz ışığında yani teknik analiz diyor ki bu kadar bir yükseliş potansiyeli var. Biz de ona göre bu potansiyelleri sizinle paylaşıyoruz. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan. Ve bizim sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz eğitimimiz var. Teknik analiz eğitimi veriyoruz. 1300 TL'den 900 TL'ye indirdik fiyatı. Videonun açıklama bölümüne kursun linkini koyacağım. Udemy'de bizim kursumuz. Tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Gördüğünüz gibi burada bütün bilgiler mevcut. 42 puanlama yapılmış ve 5 üzerinden 4 verilmiş bize. Sağ olsunlar öğrencilerimiz böyle bir puanlama yapmış ve 100 tane öğrencimiz var şu an. Tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Bilgisayar üzerinden alırsanız vergi kesintisi daha az olacak ve örneğin bana 900 TL yerine 700 TL, 800 TL gelir. Ama telefon üzerinden alırsanız 300 TL vesaire gelecek. Çok büyük bir para değil ama sadece verdiğimiz emeğin karşılığı olsun yeter diyoruz. Teknik analiz öğrenmek isteyenler varsa videonun açıklama bölümünde linki var. Oraya tıklayıp kursu satın alabilirler diyelim ve analizimize geri dönelim. Ne dedik? Hatek'te böyle bir çanak kulp formasyonumuz var. Çanak kulp formasyonları nedir? Nasıl çalışır? Gördüğünüz gibi şu yuvarlak beyaz içinde gördüğünüz yarım daire şeklindeki büyük alana biz çanak diyoruz ve onun hemen sağındaki küçük yarım ay şeklindeki alana da
kulp diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bu dik çizginin altında, hatta burayı kaldıralım şöyle. Şu alandan bahsediyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane nokta yandı. Biz bu formasyona çanak kulp formasyonu diyoruz ve bu çanak kulp formasyonları nedir, nasıl çalışır? Çanak kulp formasyonlarının mantığı şu şekilde. Bakın burada ne dedik? Yarım daire şeklinde bir çanağımız var ve yatay olarak gördüğünüz şu şekilde, bakın nokta yandı. Gördüğünüz gibi yatay bir çizgimiz var. Bu çanak kulp formasyonun direnci, yani burası çok önemli bir seviye. Burası kırılıp üstünde kalıcılık sağlanırsa bu çanak kulp formasyon hedefi bu gördüğünüz büyük çanak kadar yukarıya katlanır. Ama her zaman ne diyoruz? Büyük ve uzun vadeli grafiklerde çanak kulp formasyonları, toba formasyonları gibi formasyonlar bazen 2'ye, bazen 3'e, bazen 4'e de katlayabiliyor. Yani çanak kulp formasyonunun ortalama 2'ye katlandığını hesaba katıp o şekilde bir potansiyel söyleyeceğiz size. Peki şu an durum nedir? Şöyle baktığımızda şurada bizim direnç seviyemiz vardı. Burada çanak kulp formasyonunun kulp bölümü şu alan, şu gördüğünüz beyaz alan. Burayı bozmuşlar biraz ama henüz çanak kulp formasyonu, en azından çanak bozulmamış durumda. Onun için hala umut var ve şurada beyaz yukarıya doğru çektiğimiz çizgi de bizim ana trendimiz. Ana trend çizgisi, ana trend desteği demek. Şu an bu aylık bir grafik. Şöyle haftalık grafiğimizi açtığımızda bakın burada bizim güzel bir desteğimiz var şu an. 10.36 seviyeleri, hatta biraz daha aşağı indirelim. 10.13 seviyeleri. Eğer burası kırılırsa, ki şu an oradan yukarıya doğru bir tepki almış, 7 TL civarına kadar düşmesi normaldir. Ne demek? 7 TL bu yükselen trend desteğinin çizgisinin olduğu alan. Yani buraya kadar düşmesi bu formasyonu bozmaz ama 7 TL'nin altına düşmesi bu formasyonu çöp eder diyelim. Tekrar aylık grafiğimizi açtığımızda şöyle grafiğimizi düzleyelim. Ne dedik? 7 TL altına düşerse bu formasyon bozulur. Ama ondan önce de 10.13 seviyesi var. Orası da önemli bir destek noktası. Buraların üstünde kaldığı sürece bu hissenin uzun vadeli. Uzun vadeli ne demek? En az 1 yıl, yani 2 yıl olabilir, 3 yıl olabilir. En az 1 yıl olmak üzere bu hedef beklenir. Kısa vade dediğimiz olay 0 ile 6 ay arası. Orta vade dediğimiz 6 ay ile 1 sene arası. Uzun vade dediğimizde 1 sene ve üstü zaman dilimi demektir. Yatırımda bu şekilde vadeler sıralanır. Peki yüksek potansiyeli ne kadar? Ortalama şuralara düştüğünü farz edelim, 10 TL civarlarına. Ve oradan bir yükseliş olduktan sonra şöyle sizin için bir hedef verdik. Çanak kulp formasyonları dediğim gibi genelde 2'ye 3'e katlanabiliyor. Biz burada 1.75 civarını baz aldık. Ona göre bir potansiyel gösterdik. Tabi diğer videoda da dediğim gibi genelde bizi izleyenler çok da uzun vadeli yatırımcılar değil. Kısa vade içinde eğer bir kar ederseniz bazı hisselerde o karları alıp elinizde tutmanız çok önemli. Eğer elinizde zaten karınızı tutabiliyorsanız siz bu işi yapabiliyorsunuz demektir. Ama tutamıyorsanız, daha sonra yükseklerden alıp düştükçe satıp bütün karınızı eritiyorsanız siz bu işi daha öğrenmemişsiniz demektir. Ona göre dikkatli olun. Belirli bir kar aldıktan sonra mutlaka karınızı cebinize alın. Ne dedik? Eğer 7 TL üstünde kalırsa, en kötü ihtimal 7 TL. Şu an 10 TL de önemli bir destek seviyesi. Ve 7 TL üstünde kaldığı sürece Hatek'te bizim uzun vadeli hedefimiz 1130 TL civarları olacak. Bu hissenin yükseliş potansiyeli %10.800 civarında. Tabi ne diyoruz? Uzun vadeli. Ve ben bu videoyu çektikten sonra örneğin 30 saniyesini buradan alıp short videosu olarak koyuyorum. Onun için bazı arkadaşlara tek tek açıklama yapmamak için uzun videoyu da izlesinler diye teşvik ediyorum. Çünkü uzun videoyu izlemeden sadece işte bu kadar yüksek potansiyeli var demekle iş çözülmüyor. Eğer sadece buna göre alım yaparsanız, hani birilerini dinleyip alırsanız kesinlikle yanılırsınız. Onun için uzun videoyu da izleyin. Ona göre bir karar verin, çünkü verdiğimiz birçok bilgi var ve şartımız nedir? Her defasında şerhimizi, yani şartımızı koyuyoruz. Eğer 7 TL üstünde kalırsa bizim uzun vadeli hedefimiz burası diyoruz. Ama şartımız nedir? 7 TL üstünde kalması. Ne demek peki bu? 7 TL'nin altına düşerse bu hedefler çöp olur demek. Son birkaç videodur sizin söylediğiniz hisselerle analiz yapıyorum. Yani sizin sorduğunuz hisseleri paylaşıyorum. Hocam şu hissede böyle bir potansiyel var, böyle bir formasyon var.
Ben de bakıyorum, ona göre varsa öyle bir potansiyel ve yükseliş ihtimali sizinle paylaşıyorum. Bunu da sağ olsun bir arkadaşımız görmüş. Çanak Kup formasyonunu görmüş. Siz de böyle yüksek potansiyelli hisseleri vesaire görürseniz veya bilginiz varsa bizimle paylaşın. Ayrıca bu hisseyi temel olarak kesinlikle incelemedim. Eğer sizin bilginiz varsa bu hisseyle ilgili temel olarak elinizde olan bilgileri bizimle paylaşın. Bizi izleyenler de faydalansın, biz de faydalanmış oluruz. Dediğim gibi temel olarak herhangi bir bilgim yok. Siz de hisseyi araştırın. Hissenin karlılığı nasıl, FK'sı nasıl, kazanç durumu nasıl, şirketin durumu nasıl, onu araştırın. Ondan sonra alacaksanız alın. Ama tabii ki her zaman söylüyoruz, alın diye bu analizleri yapmıyoruz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazın. Bu hisse hakkındaki ve başka hisseler hakkındaki düşüncelerinizi veya sormak istediğiniz hisse varsa onları da yorum bölümüne yazın. Analizini yapıp sizinle paylaşalım. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.